Pıt Pıt'ın sarılma durağı. Yazan ve seslendiren Ceyda Akel. Ormanın küçük ve yosunlu bir köşesinde minik bir kirpi yaşarmış. Adı Pıt Pıt'mış. Pıt Pıt, pıt 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 yürüyüş yapmayı, arkadaşlarıyla oyun oynamayı ve şarkı söylemeyi çok ama çok severmiş. Ama bir sorun varmış. Pıt Pıt arkadaşlarına sarılamıyormuş. Onlarla karşılaştığında ya da oyun oynadıktan sonra ya da beraber yürüdükten sonra vedalaşırken sadece el sallıyormuş. Çünkü Pıt Pıt'ın dikenleri varmış. Bir gün tavşanla zıplaya zıplaya oynadıktan sonra vedalaşmak için kollarını açmış. Ama tavşan geri sıçramış. Aa, Pıt Pıt, ya dikenlerim batarsa? Pıt Pıt hak vermiş ve el sallayarak uzaklaşmış. Görüşürüz. Pıt 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 pıt. Ertesi gün susamuruyla gölün kenarında çamurlarda yuvarlanmış ve eve giderken vedalaşmak için kollarını açmış. Ama susamuru hızlıca suya atlamış. Ama Pıt Pıt, sen çok dikenlisin, sarılamayız ki. Ve sudan ona el sallamış. Görüşürüz. Yarın yine gel. Pıt Pıt el sallamış ve gölün kenarından ayrılmış. Görüşürüz. Pıt 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 pıt. Akşama doğru ayı yavrusuyla karşılaşmış. Onu görür görmez kocaman bir gülümsemeyle kollarını açmış. Ama ayı yavrusu geri çekilmiş. Ama Pıt Pıt sarılamayız ki, ya dikenlerim batarsa? Pıt Pıt hak vermiş. El sallayarak yürümeye devam etmiş. Görüşürüz. Pıt 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 pıt. En sonunda Pıt Pıt sessizce bir su birikintisine gelmiş. Eğilip bakmış. Suyun yansımasında sevimli gözlerini, minicik burnunu ve sivri dikenlerini görmüş. Dikenlerim neden bu kadar sivri? Diye fısıldamış kendi kendine. Her sarılma dokunarak olmaz Pıt Pıt. Konuşan baykuşmuş. Hem de o dikenler sana çok yakışıyor ve o dikenler sayesinde kendini tehlikelerden koruyabiliyorsun. Öyle değil mi Pıt Pıt? Pıt Pıt başını kaldırıp ona bakmış. Evet ama arkadaşlarıma sarılmama engel oluyorlar da. Bazen sarılmak, beraber sessizce oturmak da olabilir. Bazen beraber şarkı söylemek, aynı şakaya gülmek. Bazen göz göze gelmek de sarılmak gibi olur. Öyle değil mi? Pıt Pıt düşünmüş. Haklısınız galiba. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Pıt 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 pıt. Pıt Pıt düşünmüş. Düşündükçe bir fikir bulmuş. Ertesi gün Pıt Pıt ormanın en büyük ağacının yanına gitmiş. Yere küçük bir taş koymuş. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Yavaş yavaş bir kalp şekli oluşmaya başlamış. Tam süslemek için bir yaprak ararken arkasında bir hışırtı duymuş. Gelen tavşanmış. Merhaba Pıt Pıt. Uzaktan seni gördüm de. Bence bu sarı yaprak buraya çok yakışır. Demiş ve kalbin ucuna sarı yaprağı yerleştirmiş. Sonra susamuru çıka gelmiş. Minik pençeleriyle taşları düzeltmiş. Şunları çamurlarla iyice bir yapıştıralım.
ve taşları sağlamlaştırmış. En son ayı yavrusu gelmiş. Aa, burası ne kadar güzel bir yer. Acaba burada oturabilir miyim? Demiş ve ağacın gövdesine sırtını yaslamış. Hep birlikte bir tahta parçasına "Sarılma durağı" yazmışlar ve kalbin yanına yerleştirmişler. Sonra hepsi teker teker Pıt Pıt'ın sarılma durağında sırtını ağaca yaslamış. Tavşan komik bir hikaye anlatmış. Pıt Pıt nasıl yuvarlanıp top olduğunu göstermiş. Susamuru onlara nasıl yüzdüğünü anlatmış. Yavru ayı arılardan nasıl kaçtığını anlatmış. Ve hep birlikte şarkılar söylemişler. Aynı yere yaslanmak, aynı şarkıyı söylemek, aynı şeye gülmek, sarılmak gibiymiş. Sanki ağacın kocaman kolları hepsine birden sarılıyormuş gibi. O günden sonra Pıt Pıt'ın sarılma durağı ormandaki bütün hayvanların uğrak yeri olmuş. Hayvanlar arkadaşlarıyla buluşmak istediklerinde buraya gelmeye başlamış. Ve ormanın küçük kalbinden hep beraber söylenen şarkılar yükselmiş. Baykuş'un da dediği gibi, sarılmak yalnızca kollarla olmaz. Bazen aynı ağacın gövdesine yaslanmak, aynı şarkıya eşlik etmek, birlikte bir oyun oynamak ve aynı şeye gülmek, sarılmak gibidir. Peki sen olsaydın Pıt Pıt'a nasıl sarılırdın? Şimdilik veda vakti. Görüşürüz.